Herkese merhaba, ben Hasan. Türkçe öğrenen yabancılar için açmış olduğum Let's Speak Turkish kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda 2 haftada bir sizler için seçmiş olduğum farklı konularla alakalı podcastler hazırlıyorum. Türk kültüründen Türkiye'de yetişmiş ünlü kişilere, Türkiye'de bulunan önemli tarihi yerlerden Türk diliyle alakalı konulara. Ayrıca kişisel gelişim konularından ilginizi çekebilecek teknolojik konulara kadar farklı konularda sizlere bölümler hazırlıyorum. Amacım Türkçe olarak dinlediğiniz bir konuda anlama kapasitenizi arttırmak ve kelime dağarcığınızı zenginleştirmek. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Evet, yeni bir mevsim başladı. Çünkü yaz tatili bitti ve birçoğumuz bazı yeni fikirler ve bolca motivasyonla geri döndük. Ben tatilim esnasında podcast için birçok yeni konu fikri buldum. Tahmin edeceğiniz gibi bunlar kültürel konular, sosyal konular, teknolojiyle alakalı konular vesaire. Bugün sizlere daha anlaşılır ve motive edici bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Peki bunu neden yapmak istiyorum sizce? Çünkü yaz tatili sonrası öğrenciler için okula dönüş zamanıdır. Çocuklar yeni bir okul yılına başlar. Genelde mutludurlar. Çünkü sonunda bir üst sınıfa geçeceklerdir. Yetişkinler ise yaz tatillerinin ardından işlerine geri dönerler ve genellikle motive olurlar. Çünkü yeni projelere başlayacaklarını bilirler. Bu dönem aynı zamanda yeni aktivitelerin de başlangıç tarihidir. Çünkü çoğu spor kulübü ya da resim veya drama gibi sanat kursları sonbaharda başlar. Yalnız genellikle birçok kişi yeni aktivitelerinden birkaç ay sonra, hatta sadece birkaç haftadan sonra vazgeçer. Bunun bir nedeni de havaların soğuması olabilir tabii. Peki ama gerçek sebep ne olabilir sizce? Çoğunlukla aldığımız kararlar ihtiyaçlarımız ve isteklerimizle uyumlu değildir maalesef. Bu nedenle çabucak vazgeçeceğimiz kararlar almaktan kaçınmak için kendimizi keşfetmek, bazı iç gözlem egzersizleri yapmak için zaman ayırmak iyi bir fikirdir. İç gözlem kişinin kendisine bakma eylemidir. Dolayısıyla iç gözlemi örneğin psikoterapi görerek, meditasyon yaparak ya da kişisel gelişim kitapları okuyarak yapabilirsiniz. Sık sık Türkçe yeni içerik arayışında olduğunuzu tahmin ediyorum. Elbette bu podcast gibi birçok podcast var. Ancak bazen okumak da isteyebilirsiniz. Bir dili pratik etmek için biraz okuma yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Yani elbette edebiyat okuyabilirsiniz örneğin. Aslında Türk edebiyatı okuma tavsiyeleri içeren bir bölüm yapmamı isterseniz yorumlarda bana bildirmekten çekinmeyin lütfen. Ancak edebiyata ek olarak pratik yapmanın iyi bir yolu da deneme okumaktır. Denemeler kurgusal olmayan tüm kategorileri kapsar. Yani örneğin tarih kitapları, siyasi kitaplar, sağlık, toplum ve benzeri üzerine kitaplar olabilir. Bugün sizlere kişisel gelişim kitapları yazan Türk yazarlardan bahsedeceğim. İlk olarak şu an aramızda bulunmayan bir yazar ile başlamak istiyorum. Doğan Cüceloğlu. Türkiye'de psikoloji ve kişisel gelişim alanında en bilinen isimlerden biridir. 11 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldi. Erken yaşta ailesini kaybetmesine rağmen eğitim hayatında büyük başarılar elde etmiştir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde Illinois Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. Cüceloğlu bilimsel bilgiyi anlaşılır bir dille sunma yeteneğiyle tanınan bir yazardır. İnsan ilişkileri, kişisel gelişim, aile ve toplumsal yapılar üzerine yazdığı kitaplarla Türkiye'de geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Kendine has samimi ve bilgilendirici anlatımı onun eserlerinin halk arasında yaygınlaşmasını sağladı. Yaşamı boyunca özellikle insan psikolojisi ve
ilişkiler üzerine yazdığı kitaplarla büyük bir kitleye hitap etmiştir. İnsan insana, Savaşçı ve Var mısın gibi eserleri bireylerin kendini tanıması, içsel yolculuğa çıkması ve hayatla daha bilinçli bir ilişki kurması üzerine önemli katkılar sağlamıştır. Ben de bu kitaplardan Savaşçı'yı okuma fırsatı bulmuştum ve gerçekten de çok etkilenmiştim. Okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi sizinle bir başka yazar hakkında konuşmak istiyorum. Bu sefer son kitabı hakkında değil. Çünkü son kitabını henüz okuyamadım maalesef. Genel olarak tüm kitaplar hakkında konuşmak istiyorum. Yazar Ahmet Şerif İzgören. Özellikle Türkçe öğrenenlerin ilgisini çekebileceğini düşünüyorum. Ahmet Şerif İzgören, kişisel gelişim ve liderlik konularında önemli çalışmalarıyla tanınan bir yazardır. İzgören'in Avucunuzdaki Kelebek, Hırsızlar ve Sahipler, Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvandır gibi eserleri bireysel farkındalığı arttırmayı ve başarıya ulaşma yollarını anlatan, aynı zamanda eğlenceli ve öğretici içerikler sunan kitaplar arasında yer alır. Yazar özellikle iş hayatında ve kişisel hayatta başarıya ulaşma yollarını ilgi çekici örneklerle ve sade bir dille anlatmasıyla bilinir. İzgören'in kitapları genellikle insanları harekete geçirmeye yönelik motivasyonel bir içerik taşır. Okuyucularına ilham verici hikayeler ve basit ancak etkili stratejiler sunarak insanların hayatlarını nasıl değiştirebileceklerini gösterir. Kitaplarındaki samimi anlatım okurun kendi hayatında değişiklik yapma isteğini tetikler. Sonuç olarak Ahmet Şerif İzgören'in kitapları bir yandan eğlendirirken bir yandan da okuyucuları düşünmeye ve kendini geliştirmeye teşvik eden eserlerdir. Roman formatında olmasa da anlattığı gerçek hikayeler ve verdiği mesajlarla geniş bir kitleye hitap etmektedir. Son olarak Türkiye'de kişisel gelişim alanında tanınan ve geniş bir okur kitlesine sahip bir başka yazardan bahsetmek istiyorum. Mümin Sekman. Kendisi Türkiye'de kişisel gelişim kitapları denince akla gelen önemli isimlerden biridir. 1972 doğumlu olan yazar Sekman, genç yaşlardan itibaren başarı kavramına ilgi duymuş ve hayatını bu konuyu araştırmaya, anlamaya ve insanlarla paylaşmaya adamıştır. Hukuk fakültesinden mezun olmasına rağmen kişisel gelişim ve başarı psikolojisine olan ilgisi nedeniyle bu alanda kariyer yapmayı tercih etmiştir. Mümin Sekman'ın kariyerindeki en belirgin özellik başarıyı bilimsel ve sistematik bir yaklaşımda ele almasıdır. Her şey seninle başlar, en bilinen ve en çok satan kitaplarından biridir. Bu kitap kişisel başarıya ulaşmanın yollarını sade ve anlaşılır bir dille anlatarak geniş bir okuyucu kitlesine hitap etmiştir. Ayrıca Başarı Bilgesi ve Limitsizsiniz gibi popüler kitaplarıyla tanınır. Sekman, başarı psikolojisi üzerine yazdığı eserlerle geniş bir okur kitlesine hitap etmiş ve kişisel gelişim literatüründe önemli bir yere sahip olmuştur. Kitapları başarıya ulaşmanın yollarını kişinin kendi potansiyelini keşfetmesini ve bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmasını teşvik eder. Kişisel gelişim hepimizin hayatında önemli bir yer tutuyor. Doğan Cüceloğlu'nun içsel yolculuğa davet eden sıcak dili, Ahmet Şerif İzgören'in eğlenceli ve öğretici yaklaşımları ve Mümin Sekman'ın başarıya ulaşmanın bilimsel yollarını gösteren rehberliği bizlere potansiyelimizi keşfetmenin yollarını sunuyor. Unutmayalım ki gelişim süreci bir yolculuk ve bu yolculukta her zaman bir adım daha atma şansımız var. Kendi hikayenizi yazarken bu değerli yazarların fikirlerinden ilham almak yolculuğunuzu daha anlamlı hale getirebilir. İşte şimdi bu konudaki görüşleriniz için sizleri yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca eğer kanalıma abone olursanız toplam 80 civarı birbirinden farklı konuda yapmış olduğum podcastleri dinleyebilirsiniz. Ayrıca bölümün sonunda transkripte ve önemli kelimelerin açıklamasına da ulaşabilirsiniz. Podcastlerin hemen hemen hepsinde Türkçe altyazı bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Ayrıca Türkçe hariç toplam 8 dilde altyazıya ulaşabilirsiniz. Eğer kanalıma
abone olma konusunda henüz karar veremediniz ve bir şekilde bana destek olmak istiyorsanız, bu durumda bu bölümü beğendiyseniz bir like veya yorum bırakabilirsiniz. Sizin için en fazla yarım dakika sürecek olan bu süreç kanalımın daha fazla Türkçe öğrenen kişiye ulaşmasına yardım edecektir. Ayrıca yüzümde ufak da bir tebessüme neden olacağını hatırlatmak isterim. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.